Videolarımı takip edenler hatırlayacaktır. Kendi Crawler'ımı yapıyorum adlı 3 bölümlük bir video serisine başlamıştım. Birinci bölümde vites kutusunu, diferansiyelleri ve portal aksları yapmıştık. Bu bölümde de şasi inşa ediyor, elektronikleri bağlıyor ve ilk bölümde hazırladığımız tüm mekanik parçaları şasi ile birleştiriyoruz. Daha sonra da 4 farklı parkurda TRX'in sınırlarını zorluyoruz. İlk etabımız tekerlekli yol. Burada Forlink sistemin esnekliğini test edeceğiz. İkinci etapta her offroadçunun kabusu hendek geçişini simüle edeceğim. Üçüncü etap Çuval Dağı. Bakalım TRX bu tepeyi aşabilecek mi? Son etabımız ise dik bir rampa. Gerçekten TRX'in tekerleklerinin tutuşu söylendiği kadar iyi mi? Bu soruların cevabını birazdan öğreneceğiz. Ama öncesinde şasi montajıyla işe koyulalım. Ve artık şasimiz hazır. Buraya kadar olan süreç gayet kolay ve aşırı keyifliydi. Aracımız gerçek kamyon ve offroad araçlarda olduğu gibi merdiven tip şasi üzerine kuruluyor. Bu yapının en büyük avantajı esnek olması. Hem normal bir şasiye göre daha fazla dayanıklılık sağlıyor, hem de bu bükülme hareketiyle engebeli arazilerde tekerleklerin yer ile temasını artırarak şokların hareketine yardımcı oluyor. Şimdi sırada elektronikler var. Vites kutusunu şasiye bağlayarak işe devam edelim. Yorucu bir maratonun ardından TRX'in iç organları neredeyse tamam. Alıcının kablolama şemasını ekranın soluna koyuyorum. İşinize yararsa oradan kontrol edebilirsiniz. Size Grasshopper projesinde söylemiştim. Stickerlarla uğraşmak cidden bu işin en sevmediğim tarafı. Ama ondan daha çok sevmediğim tek bir şey var. O da bu kadar çok kabloyu şu ufacık alıcı kutusunun içine tıkıştırmak. Merak etmeyin. Bu sıkıcı süreci sizinle paylaşmayacağım. Batarya tablasının montajını tertemiz hallettikten sonra sırada şoklar var. Şimdi burada biraz ince işçilik yapacağız. Amortisör tüpleri metal. Kesimini çok beğendim. Gerçekten aşırı kaliteliler. Traxxas kitin içine tek bir yedek vida bile koymamış ama neyse ki amortisörlerimizi kendimiz defalarca doldurabilelim diye bu yağı eklemeyi akıl etmiş. Bu arada mutlaka bu yağı güzel bir yerde saklayın. Hem çok iyi bir yağ hem de 4 tüpü de doldurmama rağmen anca bu kadarını kullanmışım. Göründüğü kadar az değil, yani ileride mutlaka tekrar kullanılır. Ben şöyle yapıyorum. Önce tüplerin içini üst seviyeye kadar yağ ile dolduruyorum. Daha sonra pistonu yavaşça yukarı aşağı hareket ettirerek içindeki hava kabarcıklarını alıyorum. Tabi bunun yerine dik bir şekilde bir kenara koyup biraz beklerseniz hava kabarcıkları kendiliğinden çıkacaktır. Yağın fazlasını kağıt havlu ile emdirerek alıyorum. Bakın burası çok önemli. Amortisörlerin kapağını kapatmadan önce mutlaka bu yay tutucu parçaları silindire takın. Yoksa benim gibi tüm kapakları açıp tekrar uğraşmanız gerekir. Silindirlerin kapaklarını kapatırken pistonların sıkılı halde olması gerekiyor. Döndürmekte zorlanırsanız bir alyan anahtarından yardım alabilirsiniz. Bu aşamada biraz yağ sızması normal. Kağıt havluyla güzelce temizleyip yayları da yerlerine oturttuktan sonra artık şoklarımız hazır. Araçtaki yerlerini aldıkları zaman batarya ile birlikte yaklaşık 4 kiloluk bir ağırlık taşıyacaklar. O yüzden hem çok dirençliler hem de bir o kadar yumuşaklar. Artık şokları yeni yuvalarına yerleştirip alt takımları birleştirmeye başlayabilirim. Alt takımlar bitti. Merkez şaftı da bağlayınca aracın yürüyen aksamı tamamlanıyor. Doğrusunu söylemek gerekirse bu projeye başlamadan önce Crawler'lar beni çok heyecanlandırmıyordu. Çünkü ilgi alanım vintage buggy ve başırlardı.
TRX'i inşa ederken araçta kullanılan mühendisliği gördükçe bir an önce montajı bitirip hakiki arazi koşullarında bu canavarın neler yapabileceğini test etmek için sabırsızlanıyorum. Hayatımda ilk kez 4-link sistemli, kilitli diferansiyelli ve 2 hızlı vites kutusu olan bir RC araç kullanacağım. Bu yüzden dış mekana çıkıp TRX'i hırpalamadan önce masa üstüne 4 farklı parkur hazırladım. Bu parkurlarda arabanın bütün özelliklerini deneyimlemiş ve bir crawler'ın tüm sürüş dinamiklerini öğrenmiş olacağım. Hadi tekerlekli yol ile ilk testimize başlayalım. Burada 4-link bağlantıların bir crawler'ın hareket kabiliyetini nasıl arttırdığını size göstermek istiyorum. Bu bağlantı kolları sayesinde süspansiyonlar maksimum verimde çalışıyor. Hadi tekrar deneyelim ama bu kez biraz daha seri. Çok iyi be. Şunu bir ağır çekimde izlesenize. Çok iyi be. Bakalım TRX-4 hendek geçişinde nasıl? Şöyle bir bakınca burayı tırmanabilir gibi duruyor. Ama tamponlar yaklaşma açısını bayağı azaltıyor. O zaman biraz daha açılı yaklaşarak tekerin çuvalı kavramasını sağlayalım. Tamam, bunu da başardı. Şimdi sırada çuvallığı var. Bu çuvalların içi çamurla dolu. Görünümden çok daha sert ve kayganlar. Tetiğe bastıkça araç kendini dışarı doğru atmaya başladı. İlk deneme başarısız. Tekrar deneyelim. Lastikler kesinlikle yüzeyi yakalayamıyor. Ama aracımızda diferansiyel kilitleri var. Biraz yardım fena olmaz gibi. İşte bu kadar. Son kez. Tüm diferansiyeller kapalıyken. Evet budur. Aynı parkuru tekrar deniyorum ama bu sefer tersten. Bana mısın demedim. Son parkurumuz 38 derece eğimli bu rampa. Bir daha. Tekrar. Hadi, hadi. Burada biraz hız almam lazım. Kesinlikle bu lastikler bu MDF zemine tutunamıyor. Tamam, rampaya çıkmayı başardık ama bunu tekerleklerin kavramasıyla değil, aracın hızıyla yaptık. Bu noktada ihtiyacımız olan şey daha yumuşak ve yüksek tutuşa sahip tekerlekler. Ayrıca aracın ön tarafına biraz ağırlık eklersem daha iyi olacak. Tabii ki de bu 4 parkur sadece deneme amaçlıydı. Asıl testlerimiz bu serinin 3. videosunda olacak. Hem de çok daha ağır gerçek arazi koşullarında. Ayrıca yine bu bölümde crawler'ımıza bir kaporta hazırlayıp artık bu projeyi tamamlıyoruz. Videolarımdan haberdar olmak için mutlaka kanalıma abone olun. Sonraki bölümde görüşürüz. Bu arada videonun en sonuna tamamen başarısız son bir test daha koydum. Onu da bence izlemelisiniz.